Neokardina Karides serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. 1. bölümde canlılardan bahsetmiştik. İkinci bölümde karides akvaryumunu kuracağız ama ne gibi gereksinimleri var, nasıl bir akvaryum kurmalıyız gibi şeylerden bahsetmiştik. Aslında onlar işin birazcık daha teknik kısmıydı. Şimdi uygulama kısmına geldik. Yani teoriden uygulama kısmına geldik diyebiliriz. Siz bu akvaryumu bayağıdır görmüyorsunuz. Uzun zamandan beri size göstermiyorum. Ara sıra paylaşım yapmıştım bu akvaryumla alakalı ama detaylı bir video ya da içerik oluşturmamıştım. Bu akvaryum üzerinden de giderek size detaylı bilgiler vermeye başlayacağım. Dilerseniz ilk maddeden başlayalım. Neokardina karides nereden, nasıl alınır? Birinci olarak bakacağınız Neokardina karidese karar vermeniz lazım. Karışık mı bakacaksınız? Ayrı özel bir tür mü bakacaksınız? Aslında benim gözümde yani bütün Neokardinalar özel de kaliteli bir canlı mı bakacaksınız? Nitelikli canlılar mı bakacaksınız? Yoksa akvaryumumda benim balıklar var. Atayım renk olsun işte fazla yemleri yerler mi kafasında alacaksınız? Yoksa sadece bir karides akvaryum mu kuracaksınız? Buna karar vermeniz lazım. Herkes kaliteli canlılar beslemek istemeyebilir yani. Sadece canlı olsun işte karışık bir akvaryum kurayım. İçinde rengarenk dolaşsınlar diyenler de oluyor. O yüzden önce karışık bakmak istiyorum kısmına geleceğim. Karideslerle en uyumlu canlıları geçtiğimiz bölümde söylemiştik. O yüzden hani o kısımlara çok girmeyeceğim. Karışık karidesler bakacağım akvaryumuna derseniz bir pet shop'a gidip istediğiniz renkteki karidesleri alıp akvaryumunuza aşılayarak direkt koyabilirsiniz. Ondan yana bir problem yok. Bu bölümde özellikle daha nitelikli ve kaliteli canlılar üzerinden gideceğim arkadaşlar. Birinci madde olarak da bir karides akvaryumu kurdunuz. Mesela benim bu akvaryumumda sadece turuncu sakuralar var. Siz belki işte ne bileyim Bloody Mary akvaryumu, turuncu sakura, kırmızı sakura, sarı ateş, neon karides neyse karar verdiniz. Kaliteli canlılar bakmak istiyorsanız, nitelikli, seleksiyonu yapılmış, bulunduğunuz bölgedeki su şartlarına adapte olmuş canlılar bakmak istiyorsanız ilk ne yapmalısınız? Bunu söylediğim için lütfen pet shopçu abiler, kardeşler, ablalar kusura bakmasınlar ama en kaliteli canlıları pet shoplarda değil, hobicilerden bulursunuz arkadaşlar. Tabii ki Türkiye'nin her yerini gezip de pet shop dolaşmıyorum ama ya evet çok kaliteli karides dediğim çok sayılıdır yani. Belki 2-3 defa görmüşümdür ki geçenlerde mesela Türker abi harika turuncu sakuralar gelmişti. Onlardan alıp ekleme yapmıştım. Kan girmiştim. Pet shoplarda kaliteli neokardina bulmak çok zor arkadaşlar. İmkansız demiyorum. Nadiren de olsa bulabiliyorsunuz ama benim de tercihim açıkçası bir hobiciden almaktır. Size bunu tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi lütfen pet shopçu abiler, ablalar kusura bakmasınlar. Neokardina karides hobisi üzerine birçok Facebook grubu var arkadaşlar. Aynı zamanda bu işte ilgilenen YouTuber arkadaşlar var. Sosyal medyada içerik üreten arkadaşlar var. Bunların birçoğu karides üretip sahiplendiriyorlar. Dilerseniz onlarla görüşüp ellerindeki kaliteli canlıları alabilirsiniz. Ben size illa gidin Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ayşe'den, Fatma'dan alın diye söylemiyorum ama bazı türlerde yönlendirdiğim arkadaşlar var. Evet. Bazen bana da yazıyorsunuz. Abi sarı ateş neon karides veriyor musun? Turuncu sakura veriyor musun? Ben şu an vermiyorum kimseye karides. Çünkü seleksiyon aşaması istediğim boyuta gelmedi. Bir de alttan bir iki jenerasyon almak istiyorum ki sayı artsın. Ne gibi canlılarımız çıkıyor onu da görmek istiyorum. Bazen seleksiyon yapıyorum. Beğenmediğim karidesleri alıyorum. Bunları toptan bir şekilde bazen pet shop'a veriyorum. Bazen hobici arkadaşlara veriyorum. Cafcaflı böyle güzel karidesleri şu an vermiyorum. Onu söyleyeyim. Neyse konumuza dönecek olursak. Türkiye'de neokardina karides üreten ya da hobi amaçla üreten kişiler oldukça fazla ve bunların birçoğu da gerçekten nitelikli işler yapıyor. Tanıdığım birçok kişi var neokardina karides üreten, hobisini yapan. Gerçekten herkes bir emek harcıyor arkadaşlar. Çünkü bazı canlıların seleksiyonunu yapmak, alttan gelecek jenerasyonlar, renk stabilizasyonu gibi birçok şey oturtmak zaman istiyor ve çok zor iş. Mesela ben o kadar çok deli bir seleksiyon yapıyorum ki bazen elimde erkek kalmadığı için ki sarı ateş neon karides akvaryumda öyle bir problem yaşadım. Hayvan üstünde beğenmediğim bir çizgi var. Ne bileyim bir kesiklik var yani beyaz çizgisi birazcık kısa gelmiş, kaymış, kesik olmuş, azıcık şeffaf. Ben bunları hepsini ayırıyorum. Benim için bir canlının gerçekten çok kaliteli olması lazım. O konuda ben çok hassasım yani onu demek istiyorum ve benim gibi
düşünen birçok arkadaş var. Neokardina karides yetiştiricisi ya da hobicisi ne derseniz. Bunlardan birine ulaşabilirsiniz. Eğer üşenmezsem Facebook'taki grupları buraya ekran görüntüsü koyayım. Buradaki Facebook gruplarına katılıp ilan açabilirsiniz. Ben şu karidesi arıyorum. Elinde olup gönderim yapabilecek olan var mı? Özelden fiyat vesaire gönderim konusunu konuşursunuz. Kendileriyle görüşürsünüz. Hatta görüntü ve güncel video istersiniz. Güvenilebilir, kaliteli canlılar olan kişilerden karides alabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Karides hobisine yeni başlayanların yaptığı çok majör ve çok büyük bir hata var. Özellikle pet shop'ta bu insanları çok gözlüyorum. Pet shop işletmecilerine gitseniz zaten size söylerler ama pet shop'a gittiğiniz zaman gördüğünüz koca karidesleri almayın. Gidiyor adam mesela görüyor. Aa bak diyor yumurtalı bir dişi var abi onu bana versen diyor. Ne kadar yumurtalı varsa ver diyor, tamam mı? Adam da satıcı tabii yani. Orada müşteri ne isterse veriyor. Adam alıyor 10 tane karidesi. Eve geliyor, aşılıyor vesaire. O yumurtalı karideslerin birçoğu yumurtayı döküyor. Şey çok azdır. Ben yumurtalı dişi aldım. Eve geldi. Bir hafta sonra yavruları gördüm. Hani o yavruları yaşatabilen çok azdır. O yüzden aslında işi bilen hobiciler veya pet shoplar 0,5 santimle 1,5 santim arası karides satarlar. O yüzden siz pet shop'a gittiğinizde erkek veya dişi böyle kocaman böyle olmuş karidesleri almayın. Bunun iki nedeni var. Birincisi zaten hayvan büyümüş. Kaç yaşında ya da kaç aylık olduğunu bilmiyorsun. Belki sen alacaksın 2 hafta 2 ay sonra ölecek. İster misin? İstemezsin. Yumurtalı dişi alıyorsun. O hayvan zaten adam o akvaryumdan alırken ayrı bir strese giriyor. Torbaya giriyor. Ayrı bir strese gidiyor. Sen onu çalkalaya böyle yapa eve gidiyorsun. Hayvan zaten varsa da yumurtaları dökmüş oluyor. Dökmediyse bile sen akvaryuma koyuyorsun. Zaten stresteydi. Yeni bir alana koydun. Yine bir streste. O hayvan yumurtalarını döküyor zaten. Bırakıyor. O yüzden mümkün olduğunca kaliteli ama küçük canlılar almaya özen gösterin. Bu altın kuraldır. Şöyle ilginç bir hikaye anlatayım size. Adamın biri, neyse adı çok lazım değil. Adam gidiyor pet shop'a 10 tane yumurtalı dişi seçiyor abi. Sallıyorum mavi melek karides. Kocaman böyle dişileri alıyor. Böyle yumurtalı alıyor. Özellikle seçiyor. Çok biliyor ya. Alıyor hayvanları, karidesleri koyuyor akvaryuma. Zaten yumurtaların yarısı torbada döküldü eve gelene kadar. Yarısında hayvanlar akvaryuma girince döktü. 2 ay geçiyor aradan. Adam diyor ki benim karideslerim üremiyor. Niye? Akvaryumda erkek yok. Bekliyor ki dişilerden biri erkek olsun herhalde yani. Bu da böyle bir hikaye işte. Tamam, karidese karar verdiniz ve kimden alacağınızı da buldunuz. Hani o saatten sonraki aranızdaki ticaret, gönderim vesaire sizi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendirmiyor ama bundan sonraki süreçte ne yapacaksınız? Karides aldınız, 10 tane 20 tane karides size sağlıklı bir şekilde geldi. Akvaryumunuzda zaten kurulmuştu. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta neyse üzerinden bir süre geçmişti. Azot döngüsünü başlatmıştık ki mümkünse bitkili bir akvaryumda bitkiler adapte oldu o sürede falan. Karides koymaya hazır hale geldi. Birinci yapacağınız şey torbayla alıp anam babam usulü akvaryumun üstüne torbayı koyuyorsun. Neden? Senin satın almış olduğun ve dışarıdan gelen karidesin bulunduğu torbadaki suyla senin bu akvaryuma koyacağın su aynı sıcaklıkta olmayacaktır. Özellikle kış aylarından bahsediyorum. Suya bir koyun, su ısıları dengelensin. Daha sonra bu karidesleri boş bir kaba, akvaryum olabilir, saklama kabı olabilir, neyse uygun hacimdeki bir kaba koyuyorsun. Kendi akvaryumumuzun suyunu aşılıyoruz arkadaşlar. Karideslerde birazcık süreç daha uzun olursa iyi olur. Balıklar gibi acele etmeyin. Damla yöntemiyle karideslerimize gireceği yani bulunacakları akvaryuma aşılıyoruz. Bu süreci ben ortalama 10 ila 20 dakika arasında yapıyorum. Bazı canlılar özellikle sarı ateş, neon karides gibi biraz daha hassas oldukları için bu süreyi yarım saate çıkartabiliyorum yani. Aldık canlıları akvaryumumuzun suyuna aşıladık. Daha sonra akvaryuma koyarken kepçeyle karideslerimizi alıyoruz. Yavaşça akvaryumuza koyuyoruz ve aşıladığımız o su vardı ya, size karides gelen torbanın suyunu boşaltmıştık. O suyu akvaryuma koymuyorsunuz. O suyu döküyorsunuz. Bakın bunu unutmayın. Hani bakteri çakışması, bakteri savaşması neyse bir tabir var ya. Bunun önüne geçmek için size dışarıdan gelen karidesin suyunu kendi akvaryum suyunuza dökmüyorsunuz. Bu altın kuraldır. Kepçeyle alıyorsunuz. Yavaşça karidesleri aşılıyorsunuz. Harika. Benim şahsi tavsiyem karidesleri koyduğunuz ilk gün yem atmasanız olur. Çünkü muhtemelen yoldan geldiler, ne bileyim 1 gün, 3 gün, 5 gün neyse yani uzun bir yoldan geldiler. Hayvanlar bir torbanın içinde geldiler. Bir stres oluştu yani stresten dolayı hatta birçoğunun rengi de size soluk gelebilir ilk gönderimde. Zamanla renkleri oturur. O yüzden ilk gün mümkünse ışığı yakmayın. Karanlıkta yem de atmadan bir gün boyunca filtre çalışıyor tabii, bunu söyleme bile gerek yok. Akvaryumda takılsınlar 1 gün, 2 gün. Daha sonra ışık, armatür yakıp ufak ufak yemleme yapabilirsiniz. Peki hangi yemleri kullanacağız? Bak bir de bu var. Karidesler için satılan küçük böyle stick yemler var. Tropical Nano Stick kullanabilirsiniz. Benim favori yemlerimden biridir. Shrimp Forever'ın bazı yemleri var ki ben şu an Color yemini kullanıyorum. Açıkçası karidesler renk verdiğini düşünmüyorum ama karidesler beğendiği için kullanıyorum. Ama biterse o yemi de bir daha almam muhtemelen. Fark yarattığını gözlemlemedim karideslerimde. Sadece şuna dikkat etmenizi isterim. Lütfen karideslerde balık yemi kullanırken batan yemler kullanmaya özen gösterin. Akvaryumun yüzeyine döktüğünüz
döktüğünüz yem suyu emene kadar, batana kadar suyu zaten bir miktar yağlandırıyor, bozuyor. Dibe batan yemler tercih edin. Dibe batsın ve karideslerin 3 saat, 5 saatte bitirebileceği yemler olsun. Miktarlarda olsun. Yani attığınız yem ertesi gün orada kalmasın. Bir yemin akvaryumda çok uzun süre kalması demek akvaryum suyunuzun çökmesi anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden uygun miktarlarda ve batan yemler kullanmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz akvaryumlarda küçük miktarlarda meyve ve sebze kullanabilirsiniz. Ama burada da çok büyük sıkıntı yaratan iki şey var. Özellikle çevremde çok duyduğum bir sıkıntı vardı geçen sene. Bu sene pek duymadım ama bizim ülkemizde üreten bazı meyve ve sebzelerde biliyorsunuz ilaçlardan dolayı bir gümbükten geri dönme gibi sıkıntılar oldu ya. Plako ve vatoz yetiştirenler, özellikle E144 gibi canlılar yetiştirenler belli periyotlarda canlılarına kapya biber verirler. Geçtiğimiz yıllarda kapya biberlerde bu ilaçlardan, pestisitlerden dolayı diyeyim birçok canlı ölmüş. Hatta bazılarının anlatmasına göre haşlayıp canlılara vermelerine rağmen birçok kayıpları olmuş. O yüzden vereceğiniz sebze veya meyvenin canlılara zarar vermeyeceğinden emin olmanız lazım. Örnek veriyorum, siz karideslerinize küçük bir parça salatalık vereceksiniz, çilek vereceksiniz, muz vereceksiniz ki bunların hepsini verebilirsiniz. Ben size burada liste verip reçete gibi şunlara verebilirsiniz demeyeceğim ama vereceğiniz meyve veya sebzeyi çöp şişler, chopstickler var ya, chopstick'e batırıp da verebilirsiniz. Batan bir şeyse zemine de atabilirsiniz ama karideslerin onu maksimum 3 saatte bitirebileceği şekilde atın. Ha, bitmedi mi? Onu akvaryumdan alın abi. Akvaryumda organik yem kalmasın. Yani organik yem, diğeri inorganik mi diyeceksin. Yani yaş yem kalmasın. Kuru yem diğerleri. Bunlar yaş yem, organik olmadı. Canlılara vereceğiniz meyve veya sebzeyi maksimum 3 saat tutun. İçinde fazla tutmayın, suyu çabuk bozuyorlar. Özellikle suda çabuk parçalanan salatalık gibi mesela şeyleri çok kısa tutun. Kapya biber atsanız çok bir sıkıntı olmaz ama bir salatalık atarsanız, bir meyve atarsanız muz gibi onlar suyu çabuk bozuyorlar. O yüzden yaş meyve veya sebzeleri lütfen 3 saatten fazla akvaryumda tutmayın. Normalde birçok kişi haftada bir verin der. Benim size tavsiyem bunu ayda bir yapın veya hiç yapmayın. Yani ben karideslerime uzun zamandan beri belki 1-1,5 yıl oldu. Hiç meyve sebze vermedim yani. Vermek zorunda değilsiniz. Ha, verseniz ne olur? Bir fark yaratır mı derseniz yaratmaz yani. Siz çeşitli karma diyetten oluşan bir kuru yem verirseniz hayvanınıza bu tarz şeylere gereksinim duymuyorsunuz. Kullanmak ya da kullanmamak size kalmış. Yem konusunda da bunları uygulayabilirsiniz. Gelin şimdi diğer maddeye geçelim. Karidesleri akvaryuma koyduk abi. Aradan 3-5 gün geçti. Armatürümüz çalışıyor. Filtrasyon vesaire her şey 10 numara. Düzenli yemleme yapıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte herkesin istediği gibi siz de karideslerinizin üremesini, çoğalmasını isteyeceksiniz. Bunun için de bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Mesela akvaryum su sıcaklığınız çok düşük ya da çok yüksek olmamalı. Karideslerin en çok etkilendiği iki şey vardır. Birincisi su sıcaklığı, iki su iletkenliği. Demin bahsetmiş olduğum meyve sebze atarsanız su çabuk bozuluyor ya da organik madde atarsanız gibi şeyler dedim ya. Aslında bu bozulma olayı su kimyasının değişmesi. Sudaki serbest madde miktarının artması demek. Ve karidesler de en çok suyun çok sıcak olmasından ve bu iletkenliğin çok yüksek olmasından dolayı ölürler. O yüzden sizin su parametrelerini ve su sıcaklığını belli seviyelerde tutmanız gerekiyor. Peki bu seviyeleri nasıl stabil tutuyoruz arkadaşlar? Birinci madde tabii ki akvaryumun su sıcaklığı. Karidesler soğuk sularda yaşayabilen canlılar ama hani gidip de -3'lerden ya da +3'lerden bahsetmiyorum. Karideslerin yaşayabileceği su sıcaklıkları 16 derece ile 31 derece arasındadır. Aslında sıcaklığı, soğukluğu çok tolere edebilen canlılar, dayanıklı canlılar ama bazen yaptığımız küçük hatalar onların ölümlerine sebep olabiliyor. Benim deneyimlerimden yola çıkarak gözlemlerime göre benim için optimum sıcaklık 23'tür abi. Yazın çok fazla müdahale edemiyoruz. Tabii ki su ısısı yükseliyor. Fakat düşmemesine özen gösteriyoruz. Ben optimum olarak Neokardina karides akvaryumlarının su sıcaklığının 23 derece olmasını tavsiye ediyorum. Siz isterseniz 25 ya da 22 yapabilirsiniz. Tabii ki hayvanlara bir şey olmaz ama benim optimum gördüğüm 23'tür. Neden 23? Eğer karideslerin su sıcaklığı çok düşerse veya çok yüksek olursa karideslerdeki üreme ya duruyor ya da durma aşamasına gelecek kadar azalıyor. Çok düşük sıcaklıklarda da yumurta tutmuyorlar, çiftleşmiyorlar. 18 derece gibi. Ya da çok yüksek derecelerde 28, 30, 31 neredeyse duruyor. Çok böyle nadir görürsünüz yumurta çeviren dişileri ama 22-24 aralığında ya da 22-25 derece aralığında gayet keyifli bir şekilde periyodik olarak üremeye devam ediyorlar. O yüzden su sıcaklığınız 23 derece olmalı. Bu cepte.
İkincisi de özellikle yaz aylarında, yani Nisan'dan sonraki süreçte de haftalık, hatta mümkünse 3 günde bir su değişimi yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunun da nedeni su iletkenliğini koruma amaçlı. Eğer siz çok sık yem vermiyorsanız, akvaryumunuzdaki canlı popülasyonu azsa bu kadar sık su değişimi yapmanıza gerek yok. Fakat 50, 100, 200 tane karidesiniz vardır. Örneğin mesela böyle 60 litrelik bir akvaryumda sallıyorum 200 tane karidesiniz vardır. Ve siz bu karidesleri beslemek için de düzenli olarak günlük yem veriyorsanız o yemleme ve hayvan dışkılaması, amonyak vesaire bu suyun değerlerini yükseltiyor. O yüzden biz bu suyun düzelmesi için ya da tazelenmesi için su çekip dinlenmiş çeşme suyu eklemek durumundayız. Kışın ben mümkün olduğunca az yemleme yapıyorum. Normalde gündelik yemleme yaptığım zaman haftalık su değişimi yapıyorsam kışın verdiğim yem miktarını yarıya düşürüyorum. Su değiştirme yapmıyorum ya da çok az yapıyorum. %10-15 gibi. Genellikle eksilen suyu tamamlayarak ilerliyorum. Çünkü çeşme sularımızı biz balkonda vesaire dinlendiriyoruz. Dışarısı 0 derece, 3 derece, 5 derece olduğu zaman 23 derecelik, 25 derecelik akvaryuma direkt 5 derece suyu dökersen sıkıntı olur yani. Tabii ki küçük miktarlarda %10, %15 gibi değişimlerde bir problem yok ama sen gidip %30, %40 su değişimi yaparsan canlılarını kaybedebilirsin yani. O yüzden böyle majör su değişiklikleri yapmıyoruz kış aylarında. Özellikle Mart sonuna kadar ben tavsiye etmiyorum ki ben de yapmıyorum. Onun dışında kış ayında da olsa %10, maksimum %15 su değişimi yaparak ilerleyebilirsiniz ama su değişimi yapmak sizin faydanıza olur. Su değişimi yaptıkça gelişmekte olan karidesler kabuklarını değiştirirler. Kabuk değişimi karideslerin büyüdüğünün göstergesidir. Karidesler büyüdükçe gömlek gibi dışındaki o zırhı, kabuğu atarlar. Yenilerini oluştururlar. Biraz daha büyürler. Biraz daha büyürler. Tam damızlık boya gelene kadar kabuk değiştirirler. Tam damızlık boya geldikten sonra da kabuk değiştirirler. Fakat bu büyüme kabuğu değil de artık hani olgunlaşma ya da bulunduğu akvaryumdaki su değerlerine göre kabuk değiştiriyorlar. O yüzden biz bu canlıların kabuk değişimini de desteklemek için su değişimi yapmak durumundayız. Tamam, akvaryum 23 derece. Canlılarımız bir haftadır adapte oldular. Hiçbir kaybımız da yok. Bak mis. Çok güzel. Bundan sonra ne yapacağız? Yemleri ayarladık. Düzenli nemleme yapıyoruz. Su değişimleri yapıyoruz. Harika karidesler aldık ya. Türkiye'deki en iyi karidesleri aldım. Öyle düşün. Baktın dişler hemen yumurta çevirmeye başladı. Seviniyorsun. Harika. Bundan sonraki süreçte her şey yolunda gidiyorsa o akvaryuma hiç müdahale etmeyin abi. Akvaryuma elini mümkün olduğunca sokma. Bitkilerle oynama. Tabii ki camını temizle. Yemini ver. Suyunu çek. Ama ya şu taşı şuraya mı koysaydım? Bu bitkiyi buraya mı dikseydim falan gibi akvaryumu çok fazla kurcalamayın. Yani bunlar ister istemez hayvanları strese sokabilir. Diğer madde, hayvanlar size geldikten sonra eğer gerçekten aldığınız 20 tane karidesi baktınız akvaryum içinde, aradan 1-2 gün geçti. Renkleri yerine geldi. Kalitelerini görüyorsunuz. Beğenmediğiniz karidesi akvaryumdan ayır. Abi benim başka akvaryumum yok. Ben ayırdığım karidesi ne yapacağım? Sen bilirsin. İstersen bir hobiciye hediye et. İstersen pet shop'a ver. İstersen sat. İstersen saklama kabında ayrı bir akvaryum kur. Hayvana yazık olur. Ben bunu nereye koyacağım? Koyacak yerim yok kafasıyla kesinlikle düşünmeyin. Bugün o karidesi oradan almazsanız 2 ay sonra karşınızda böyle cam gibi karides görürsün. Ama ben aldığımda çok kaliteliydi, alttan böyle geldi demeyin. Türkiye'de şu an en kaliteli kişiden de alsanız bu canlılar jenerasyonların jenerasyonları, kaç kuşaktan gelen genlere sahipler ve bu gen aktarımından dolayı mutlaka altından böyle beğenmediğiniz rengi açık renkte, şeffaf, sırt bandı kesik gibi böyle beğenmediğimiz karides çıkabiliyor ya da çok çıkıyor. Ki özellikle de bu seleksiyondan ayırmadığımız rengi bozuk canlıların %95'i de erkek karidesler oluyor. Mesela bir gün akvaryum karşısına geçtiğinizde izlerken bak şu karides rengi çok açık ya. Bir şuna bak, bir şuna bak dediğiniz yerde beğenmediğiniz karidesi direkt ayırıyorsunuz ki bir sonraki jenerasyonda daha kaliteli canlılar alabilin. Seleksiyon konusuyla alakalı geçtiğimiz bölümde konuşmuştum. Çok uzatmayacağım. Ama dediğim gibi bugün akvaryuma baktınız abi, bak bu karidesin rengi çok açık ya. Ben böyle karides istemiyorum dediğiniz yerde anında abi kepçeyi alıyorsun, anında oradan alıyorsun. Bitti. Bu kadar. 20 tane karides aldın. Aradan 3-5 hafta geçti. 3-5 ay geçti. Karidesin üremeye başladı ve sen de seleksiyon yapıyorsun. Harika renkte canlılar çıkıyor. Kayıpların çok az. Güzel canlılar üretiyorsun. Seleksiyonlarını yapıyorsun vesaire, canlılar üredi. Dilersen fazla karideslerini satabilirsin. Hediye edebilirsin. Pet shop'a verebilirsin. Yem karşılığı neyse o sana kalmış. Bundan sonraki süreçte Neokardina karideslerde de Cardina karideslerde olduğu gibi gen daralması dediğimiz bir durum yaşanabiliyor arkadaşlar. Ne kadar selekte edilmiş,
yetişmiş, secereli yani özel üreten, özel bir hobiciden kaliteli canlılar da alsanız belli periyotlarda farklı kandan dediğimiz kaliteli canlılar ekleyerek çiftleştirmeniz gerekiyor. Yoksa bu gen daralması dediğiniz şeyde de hayvanlar kabuk değiştiremiyor, boyları kısa kalabiliyor, şeffaflaşma olabiliyor gibi bozukluklar yaşanabiliyor. O yüzden mümkünse araştırdıkça bunu hemen akvaryuma kurdun. 3 ay sonra git başkasından karides al demiyorum bak. Mesela benim Sarı Ateş Neon Karides akvaryumum var. 1 yıl boyunca o akvaryumda ben selekte ediyorum. Atıyorum 2 yıl geçti, 3 yıl oldu. 12 ayda bir farklı kandan karides alıp ki aynı karidesten kaliteli canlılardan alıp ekleme yapın ki çaprazlama yapın. Kan girin dediğimiz olay var ya, yeni kan girdim, yeni kan aldım, 2 farklı kanı besliyorum gibi terimlerden yola çıkarak gen çeşitliliğinizi arttırabilirsiniz. Yani bu çok detaylı ve önemli bir şeydir. Bunu size herkes söylemez ama maksimum 12 ayda bir farklı karidesler alarak gen çeşitliliğinizi arttırabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz turuncu sakura akvaryumunda 4 farklı kan var. İlk başta bir hobici arkadaşımdan almıştım. Kayıp verdik. Bir daha satın aldım. Daha sonra Türker abiye böyle çok güzel karidesler gelmişti ki paylaşım yapmıştım. Bursa'da birçok kişi o gün o karidesleri aldı bitirdi. Ondan giriş yaptım. En sonunda bana Okan Usta sağ olsun karides gönderdi. Okan Usta'nın turuncu sakuralarını da buraya girdim. 3-4 defa farklı karidesler girdim bu akvaryuma. Şu an güzel üremeler görüyorum ve yavru çoğaltıyorum. Seleksiyonumu yine yapıyorum. Aslında karides hobisinde dikkat etmeniz gereken en majör şeyler: 1. Su sıcaklığı, 2. Su iletkenliği. Lütfen suyunuz çok sıcak olmasın. Yaz aylarında evet müdahale edemiyoruz. Mesela benim 100 litrelik akvaryumda geçen sene ben 30-31 dereceye gördüm. Karidesler şu su hizasındaydı. O derece sıcak. Fan koysam fan yetersiz gelecek. Buz koymak da bir çare olmuyor ne yazık ki. Çok şükür kayıpsız atlattım geçen seneyi. Ama kışın en azından 22 derecenin altına düşürmeyin karides akvaryumunun sıcaklığını. Bir de dediğim gibi periyodik olarak su değişimi yapın. Lütfen ama lütfen çok fazla yemleme yapmayın. Suyun yüzeyinde batmayan yemler kullanmayın. Meyve sebze veriyorsanız 3 saatten fazla tutmayın akvaryumda. Karidesleriniz de üredikçe beğenmediğiniz canlıları seleksiyonunu yapın. Sürekli kaliteli canlı yetiştirmeye çaba gösterin. Ondan sonra da böyle yaslanın. Öyle keyif yapın yani. Hobi başlamış oldu sizin için. Eğer sizin merak ettiğiniz ya da benim atlamış olduğum bir nokta varsa yorumların altına yazın arkadaşlar. Neokardina serisinin 4. bölümü gelecek. Orada da sizden gelenler de bir bölüm yapıp oraya da ekleme yapabilirim. Neokardina karides serisinin 4. bölümünde de karides üretimini yaptınız. Bundan sonraki süreçte karides alacaksınız. Karides satacaksınız. Karides göndereceksiniz. Çok trikler var. Piyasada çok pis insanlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Size Neokardina serisinin 4. bölümünde hem piyasadaki inceliklerden bahsedeceğim hem de sizin neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Bir karides nasıl kargolanır, nasıl kargolanmaz? Karides alırken ya da satarken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsedeceğim dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve henüz kanala abone değilseniz şu aşağıda abone ol butonu var. Ona basıyorsunuz ve bu kardeşinizi destekliyorsunuz. Neokardina karides serisinin 4. bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.